Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Sonic Racing Cross Worlds'u PS5'te kapalı betasını test ettim. Bununla alakalı bir ön inceleme paylaşmak için buraya geldim. Sizlerle detaylıca oyunu oynadığım süre boyunca yaşadığım deneyimleri paylaşmaya çalışacağım. Oyunu yaklaşık bir 2-3 saat civarında oynadım. Şimdi bunlarla alakalı size detaylı bir şekilde hepsini sunmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmiş olayım. Beta olduğu için çok fazla hem harita hem de çok fazla oyun modu yok. Yani olabilecek bütün her şeyi deneyim ettim. Ve deneyim ettiğim kadarıyla oyundan çok memnun kaldım. Onu söyleyerek başlayabilirim. Çok eğlenceli, hızlı ve kaotik bir oynanışa sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle ekrandaki videolardan da zaten görüyorsunuz. Çok fazla karmaşık şeyler varmış gibi gözüküyor. Ama oynarken pek böyle değil. Yani gerçekten neyin ne olduğunu çok rahat bir şekilde aslında anlayabiliyorsunuz. Ama bundan sonra başka bir arcade yarış oyununa geçerseniz böyle Mario Kart 8'e falan, ki benim çok oynadığım bir oyundur, çok oyunun sakin olduğunu hissedeceksiniz. Çünkü Racing Cross Wars gerçekten çok hızlı bir oyun. Çok kaotik bir oyun. Ama onu da güzel ve farklı yapan noktası da biraz da bu. Ben bu incelemede bir tık daha eski yarış oyunların, eski Sonic yarış oyunlarıyla kıyaslayarak gitmek istiyorum. Sonic and All Stars Racing Transformers bu oyuna çok benzerlik taşıyor. Aynı zamanda bu oyunda Sonic Riders'tan da birkaç element var. Şimdi o yüzden sanki ikisinin bir tık karışımı artı üstüne Mario Kart 8 sosu eklenmiş hali gibi aslında. O yüzden ben biraz Transformers'la karşılaştırmalı olarak gitmek istiyorum bu incelemeyi yaparken. Öncelikle grafik noktasından gidecek olursak bence göz alıcı grafikleri gerçekten var. Burada Unreal Engine motoruyla yapılmış olmasının çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve bu aynı zamanda yanlış bilmiyorsam ilk Unreal Engine ile yapılan Sonic oyunu olma özelliği taşıyor. Bundan sonraki gelecek oyunlara da bir ön ayak olabileceğini düşünebiliriz. Oyun zaten PS5'te deneyim edebiliyorsunuz şu anda kapalı beta sebebiyle. PS5'te 60 FPS çalışıyor. Grafikler de gayet güzel gözüküyor. Tabii ki böyle o aman tanrım bu ne böyle diyebileceğimiz bir noktada değil. Ama muadillerine kıyasladığımız zaman yani bu türdeki oyunlara göre gayet güzel ve şık görünen bir tarzı var. Dediğim gibi kıyaslamalar üzerinden gidecek olursak aynı bu oyunda da Sonic and All-Stars Racing Transformers'da olduğu gibi havada, karada ve denizde yarışlar yapabiliyoruz. Ve bu geçişler yine aynı o oyunda olduğu gibi çok doğal bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bir train içerisinde giderken bir noktada direkt böyle denize dalıyorsunuz ve deniz üzerinden gidiyorsunuz. Bir noktada havada gitmeye başlıyorsunuz gibisinden durumlar yaşanabiliyor. Ama bunda kontroller bir tık daha farklı. Sonic and All Stars Racing Transformed'da, ki bundan sonra artık oyuna Transformed diyeceğim çünkü ismi çok uzun. Transformed'da arabaların bir ağırlığı olduğunu hissediyorsunuz. Sanki yani bir kart yarış oyunu gibi değil de daha çok böyle Need for Speed Most Wanted'daki arabalarda olduğu gibi bir araba kullanıyormuş gibi hissiyatı vardı. Ama burada oyun daha kart, daha arcade yönelimine geçmiş. Kullanımları böyle bir tık daha yumuşak. Daha böyle Mario Kart'tan özenilmiş gibi bir nokta var. Ki ben bu özelliği sevdim. Şundan dolayı çünkü hem pistler hem de oyunun oynanışı dediğim gibi çok hızlı ve çok kaotik olmuş. Bu noktada yani oynanışında o ağırlıktan kurtulması bu formüle bence cuk diye oturmuş. Gayet güzel olmuş. Aynı zamanda Transformers'tan farklı olarak şimdi hava kontrolleri yine çok benzer. Kara kontrolleri dediğim gibi bir tık daha hızlanmış ve yumuşamış. Ama deniz kontrollerini birazcık değiştirmişler. Şimdi normalde Transformers'ta üçünde de R2 tuşuna basarak drift yapıyorduk ve sonrasında drift'i belli bir süre devam ettirdiğimizde bir boost kazanıyorduk. Boost'la birlikte daha hızlı gidebiliyorduk. Şimdi bu oyunda hava ve kara için ikisi geçerli ama denizdeyken drift yapamıyorsunuz. R2 tuşuna basılı tuttuğumuz zaman karakter ne kadar basılı tutuyorsanız o kadar zıplıyor. Sonra havada takla atabiliyorsunuz. Havada takla mekaniği zaten daha önceki kart oyunlarında da olan bir mekanik. Sonic Racing oyunlarında havadayken ikinci analogla birlikte havada dönebiliyordunuz. Ne kadar dönerseniz, ne kadar takla atarsanız o kadar boost kazanıyordunuz. İndiğiniz zaman o boost'u kullanabiliyordunuz. Ama takla mekaniği bir tık daha değiştirilmiş. Hem çok hızlanmış. O hızlanması çok güzel olmuş. Biraz Sonic Riders'taki gibi bir mantık var. Böyle daha uçuk taklalar atabiliyorsunuz. O çok güzel olmuş. Ama değişik olan kısmı şu olmuş. Şimdi eski oyunlarda takla attığınız zaman tam taklaya denk gelirken yere düşerseniz taklanız bozuluyordu ve boost alamıyordunuz. Aynı zamanda ceza yiyordunuz ve arabanız bir süre orada kalıyordu. Ondan sonra gitmeye başlıyordu. Yani risk ödül sistemi vardı tam olarak. Bunda öyle değil. Bunda yani düştüğünüz zaman yani düşene kadar siz sol analoğu spamliyorsunuz.
Ondan sonra düşüyorsunuz ve direkt boost'u almış oluyorsunuz. Burada bir risk sistemi yok yani her türlü o boost'u alabiliyorsunuz taklalarda. Yani bu Mario Kart'taki gibi olmuş. Bu incelemede çok fazla Mario Kart'tan bahsedeceğim. Aynı burada da öyle olmuş. Fail durumunu tamamen ortadan kaldırmışlar. Yani o fail kısmı aslında güzeldi. Yani şu andaki hali bu oyuna uygun olmuş ama fail kısmı da dediğim gibi yine güzeldi. Belki şöyle bir şey olabilir. Extreme Gear'larda bu fail sistemini tekrardan getirip Extreme Gear böyle daha stratejik, yani belki bazı özellikleri daha iyi ama oynaması böyle daha riskli bir halde olabilir. Şimdi bunu söylememin sebebi de şu: beta'da maalesef Extreme Gear'ları deneyim edemiyoruz. Extreme Gear ne diye soracak olursanız, bunlar işte Sonic Riders'ta kullandığımız havada uçan kaykayların ismi Extreme Gear, belki bilmeyenleriniz vardır. Bu oyunda da 5 tip araç tipimiz var. Bunlar Speed, Acceleration, Handle, Power ve bu oyunda soru işareti olarak gözüküyor şu anda beta kısmında. Soru işareti olan, muhtemelen kilitli olanlar da Extreme Gear olacağını tahmin ediyoruz. Ve muhtemelen kullanışları bir tık daha farklı olacaktır. Yine tamamen Sonic Riders'taki gibi kullanılabileceğimizi düşünmüyorum ben. Çünkü oyunun temasına çok uygun olmaz. Ama yine Mario Kart'taki bisikletler gibi, motor bisikletler gibi bir kullanım olacaktır muhtemelen. Bu oyunla birlikte gelmiş olan en büyük yenilik ise artık bütün karakterler bütün araç tiplerini kullanabiliyorlar ve aynı zamanda her araç tipinin farklı farklı modifikasyonları var. İstediğimiz şekilde arabaları modifiye edebiliyoruz. Bunun en büyük getirisi şu oluyor: şimdi her karakterin farklı farklı statları var. Her aracın farklı farklı statları var. Onlara yaptığınız modifiyelerin de ayrı ayrı statları var. Bu da sizin yapabileceğiniz çok fazla kombinasyon oluşturuyor. Hem görsel açıdan hem de stat açısından. Bu da oyunun ömrünü gerçekten çok fazla uzatmaya yarıyor. Şöyle örnek verebilirim. Ben ilk başta Sonic ile başladım ve Speed Type bir araç kullanıyordum. Bu da şeye benziyordu. Mario Kart'taki standart kart gibi bir araç var ya, ona benziyor ve onun daha hızlı bir versiyonu gibiydi. Sonra Shadow ve Acceleration tipte bir araca geçtim. Araç bir tık daha yavaştı ama çok daha yani çabuk hızlanıyordu. Yani boost'un etkisini çok daha çabuk görebiliyorduk. Ondan sonra Emi ve Handling aracına geçtim. Handling'de çok daha yavaş hız olarak ve hızlanması da, boost'lar da daha yavaş ama keskin virajları dönmesi o kadar yumuşak ki böyle tık diye dönüyor. Sanki lazermiş gibi hızlıca dönebiliyor. Ve bundan dolayı mesela o kadar yavaş olmasına rağmen Emi ile oynadığım her seferinde birincilik aldım. Araçlar ve karakter varyasyonları ve modifikasyonlar, bunlar gerçekten oyunu bambaşka noktaya taşıyor. Hem oyunun ömrünü uzatıyor hem de sizin de deneyebileceğiniz çok fazla şeyi değiştiriyor. Bu yüzden bu çok güzel bir özellik olmuş. Ben çok sevdim buradaki yapılan bütün değişiklikleri. Aynı zamanda arabanızı gerçekten böyle gözünüze sinebilecek, gözünüze hitap edebilecek güzel bir noktaya sokabiliyorsunuz. Peki tabii bu güzel araçları nerelerde kullanıyoruz? Bunları yarış pistlerinde kullanıyoruz. Yarış pistleriyle alakalı konuşmak gerekirse, beta'da gördüğüm kadarıyla 6 tane farklı yarış pisti vardı ve ben hepsini deneyim edebildim. Ve bu haritaların hepsi çok eğlenceliydi, çok detaylıca düşünülmüş. Hepsinde farklı farklı kısa yollar vardı ve oyunun mekaniklerine çok uyumlu bir şekilde yapılmış. Cidden oyunun mekanikleri düşünülerek o hızlı oynanışı çok elverişli bir şekilde yapılmış ve hepsinden ben çok fazla keyif aldım. Aynı zamanda burada tabii ki bu oyunla birlikte gelen ve oyunun isminde de bulunan crossword mekaniği ortaya çıkıyor. Burada şöyle bir nokta var. Şimdi eski Sonic yarış oyunlarında veya herhangi bir arcade yarış oyununda genelde Circuit tipindeki haritalar 3 tur gider ve o 3 turu tamamladığınız zaman yarış biter. Ve genelde o 3 turda çok fazla bir değişiklik olmaz. Mesela yine bu türün en iyi örneklerinden bir tanesi olan Mario Kart'a bakacak olursak, bütün yarışlar 3 turdur ve 3 turun içerisinde çok fazla bir değişiklik görmezsiniz. Her turda aşağı yukarı aynı şeyleri yaparsınız. Transformers mesela bununla alakalı farklı bir şeyler yapmaya çalışmıştı. İlk 2 tur birebir aynı olsa da 3. turda bir tık daha farklı bir şeyler görüyordunuz. İşte atıyorum, ilk 2 turu karada gittiğiniz yeri 3. turda havada gidiyordunuz gibi değişiklikler vardı. Bu yine güzel bir değişiklikti ama şöyle bir şey var. İşte o haritanın mantığı o olmuş oluyordu. Çünkü 3 tur bu sefer o 3 tur olmuş oluyordu ve o haritaya her girdiğiniz zaman yine o 3 turu görüyordunuz. Ama bu oyunda bambaşka bir sistem var. Bu oyunda ilk ve 3. tur aynı. Yani tamamen aynı değil. Yine bir tık değişiklikler var. Bazı kapalı yerler açılıyor falan, Transformers'taki gibi. Ama ikinci turda olan şey şöyle: o anda birinci olan kişi
önüne bir portal açılıyor ve sağ sol diye ikisinden birisini seçmek durumunda kalıyor ve Crossworld'lerden bir tanesini seçiyor. Bu Crossworld dediğimiz şey de bambaşka bir harita. Tamamen görüntüsü farklı, dizilimi farklı, her şey tamamen bambaşka bir harita. Bir turluğuna başka bir haritaya geçmişsiniz gibi oluyor ki geçmiş oluyorsunuz aslında. Bunun güzel tarafı şu, beta'da bunlardan 4 tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve hepsi birbirinden gerçekten hem tasarım olarak hem harita dizaynı olarak bambaşkaydı ve hepsi çok eğlenceliydi. Asıl oyunda bunlardan çok daha fazla olacaktır. Ve bu oyunu gerçekten çok dinamik yapıyor. Çünkü şöyle mesela bir maç oynuyorsunuz. Metal Harbor'da bir maç geçiriyorsunuz. Tekrar Metal Harbor geldiği zaman yine mi aynı harita demek durumunda kalmıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki ikinci tur bu sefer bambaşka bir yere gideceksiniz. Oyunu gerçekten çok dinamik tutuyor ve çok güzel bir özellik katıyor. Ben bu özelliği çok sevdim. Bu arada bu Crossword haritaları normalde girebildiğiniz haritalar değil. Sadece Crossword için ayrı oluşturulmuş haritalar. Ve bunlar sadece tek turluk haritalar. Yani sadece oyunun ikinci turunda karşınıza çıkan haritalar. Ama zannetmeyin ki böyle detaysız falan. Dediğim gibi hepsi çok güzel ve hepsi gayet detaylı olmuş. Ve son olarak değineceğim nokta oyundaki power up'lar. Yine soru işareti kutularından alıyorsunuz, ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Çeşit tonla power up var ve gerçekten çok fazla var. Hiçbir kart oyununda görmediğim kadar fazla var. Yani şu anda saymaya kalksam videonun süresi gerçekten 2 katına çıkabilir. O kadar fazla var. Yani videodan zaten görüyorsunuz neler olduğunu. Hepsi gayet güzel şeyler. Kullanımları gayet keyifli. Oyuna güzel etki ediyor. Hepsi hiçbirinin böyle adil değil ya bu ne oha falan dediğini hissetmedim. Hepsi çok adil hissettirdi. Yani dengelenmesi de çoğu oranda güzel yapılmış. Yani beta'dan sonra büyük ihtimalle daha da dengelenecektir. Tek bununla alakalı bir minik şikayetim olabilir. Efektler biraz fazla geldi bana. Oyundaki power up'ların efektleri ekranı gerçekten çok fazla dolduruyor. Ve yani bir noktada cidden gözü yormaya başlıyor. Onları bir tek daha kısmak gerçekten güzel olabilir. Şöyle bir noktası var bir de diğer Transformers'tan veya Mario Kart'tan farklı olarak da. Mesela bir power up'tan hasar aldığınız zaman karakter belli bir süre olduğu yerde duruyor ceza olarak. Ondan sonra sıfırdan kalkmaya başlıyor gibi. Bu oyunda neredeyse hiç durmuyor. Ama çok yavaşlıyorsunuz. Öyle ilerliyorsunuz. Oyun dediğim gibi yine oyun çok hızlı bir oyun olduğu için çok daha uygun olmuş. Yani hiçbir zaman durmamanız daha adil hissettirmiş en azından. Evet, kısaca benim ilk izlenimim bu şekilde. Yani oyun gerçekten ben çok beğendim ve çıkışı için de çok heyecanlıyım. Yani keşke beta 2 gün sürmeseydi, 1-2 hafta sürseydi de böyle tadını ala full devam edebilseydim. Çünkü bu aralar Mario Kart'ı da online çok fazla oynuyorum. Bu tarz yarış oyunlarında çok keyif alıyorum. Özellikle bu oyunu heyecanla bekliyordum. Daha da heyecanla bekliyorum artık. Muhtemelen 3-4 ay içerisinde çıkacaktır. Bu sefer kışı bulacağını düşünmüyorum bu oyunun çıkmasını. Çünkü oyun neredeyse bitmek üzere. Çok minik pürüzleri var gibi gözüküyor. Yani yeni haritalar, yeni güzel karakterler ve özellikle çıktıktan sonraki güncellemelerle bu oyun sürekli devam ettirilirse böyle bir live servis oyun kafasında en azından Mario Kart 8 gibi bir şey olacak şekilde devam edilirse oyun gerçekten büyür ve çok güzel bir noktaya ulaşır. Zaten Deluxe sürümde Sonic Prime karakterlerinin DLC olarak geleceği açıklandı. Başka bol karakter görmeyi çok istiyoruz. Hem Sonic evreninden karakterler göreceğiz hem Sega evreninden gelen karakterler göreceğiz. Büyük ihtimalle Persona ve Yakuza'dan bir şeyler görürüz diye düşünüyorum. Onun dışında çizgi romanlardaki Sonic karakterlerini, işte Neo Metal Sonic'i, Mephis'i, işte Infinite'i daha böyle köşede kalmış sayılabilecekler. Chaos falan bu tarz karakterleri görmek çok isteriz. İleride DLC olarak belki falan. Bunlarla birlikte oyun dediğim gibi çok üst seviyelere ulaşır ve bu yani senelerce oynanacak güzel bir Sonic oyunu elimizde olmuş olur. Benden şimdilik bu kadar. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.